Herkese merhaba, ben Açelya Damdelen, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki paylaştığım videoyu izlediyseniz boyadığım kumaşı bilirsiniz. İzlemediyseniz de bu videodan sonra koltuk kumaşı ve baza kumaşı boyama videomu muhakkak izleyin. O videoda güzel bir kendi yaptığı projesi için bu kumaşı boyadığımdan bahsetmiştim. İşte kumaşımızın son hali bu. Ben gerçekten de çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu işlem için tabii ki de illaki kumaş alıp boyanması gerekmiyor. Ben evdeki bu kumaşı sırf kumaş boyasını denemek ve eğer ki olursa bu şekilde değerlendirmek için boyamıştım. Kapitone yatak başlığının nasıl yapıldığına geçmeden önce belirtmeliyim ki misafir odamızın komple dönüşümünü yapıyorum bugünlerde. Yani aksesuarlarından tutun da mobilyalarından duvarına kadar komple boyadım. Hepsi benim emeğim. Abajurlar da kısmen dahildir buna. Yatak odasının komple dönüşümünü de tek video halinde en kısa zamanda paylaşacağım. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın ki yeni videolar eklediğimde hemen haberiniz olsun. Evet, bunun duyurusunu da yaptıktan sonra artık başlığımızın yapım aşamalarına geçebiliriz. Birinci aşama. Videonun başında gördüğünüz yatak başlığının arka yüzünü çevirip matkapla gördüğünüz delikleri açtım. İkinci aşama. Yatak başlığının eninde ve boy ölçüsünde kendim ayarlayarak bu arada kalınlığı 5 santim döşemeciden aldığım süngeri yapacak olduğum yere gördüğünüz gibi yapıştırıyorum. Üçüncü aşama, deliklerin yerlerini belirlemek için alttan iğne sokup süngerin üzerinden keçeli kalemle işaretler koydum. Dördüncü aşama, süngerde belirlediğim yerler var ya, işte o kısımlarda alttaki tahtaya kadar oyuklar açmamız gerekiyor ki kapitonelerimiz daha bombeli olsun. Gardırop metal askı borusu burada çok işime yaradı. Nasıl mı? Hemen anlatayım. İşaretlediğim yerin üzerine gördüğünüz gibi boruyu koyuyorum ve bastırıp sağa sola doğru çevire çevire tahtaya ulaşana kadar süngeri kesmesini sağlıyorum. Beşinci aşama, Chester Capitone başlıkta düğme olarak kullanabileceğimiz alternatif çok tabii ki. Ben düğmeleri de kendi renginde olsun istediğim için hazırladığım kumaştan parçalar kesip onları düğmelere sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Altıncı aşama. Şimdi burada bu işlem iki şekilde yapılabilir. Ben şimdi size ikisini de göstereceğim. Bu birincisi. Kumaşımızı düzgün bir şekilde süngerin üzerine örtüyoruz.
Düğmeye sağlam ve kesinlikle kopmayacak şekilde ip geçiriyoruz. İğneyi üstten süngerde açmış olduğumuz oyuklardan geçirip ahşabın arka kısmından çıkartıyoruz ve ipi iyice aşağıya doğru çekip kumaşı gerdirip zımba aletiyle sağdan soldan 4-5-6 kez kadar zımbalıyoruz ki sağlam olsun. Açıkçası bu bana biraz uğraştırıcı geldi, ne yalan söyleyeyim. O nedenle hemen kendimce çözüm ürettim. Bakın, bu yaptığım çok daha basit ve pratik bir yöntem. Hatta bu şekilde yapılacağı zaman altta kullandığımız tahta, ahşap, melefe, artık ne kullanılacaksa onda kesinlikle delikler açmamıza da gerek yok. Süngerde yaptığımız oyuklar bize yeterli. Bunu nasıl yaptım hemen onu da anlatayım. Kumaşın üzerinden süngerde açmış olduğum oyukların tam ortasından zımba aletiyle iyice bastırıp tahtaya ulaşıyorum ve zımbalıyorum. Her oyuğa bu şekilde en az 4-5 zımba attım. Kısacası kumaşı oyukların arasından sadece zımba ile tutturdum. Bu arada bu işlemi yaparken en önemli püf noktası kumaşı sürekli düzelterek, yani pile kısımlarını yaparak ve gerdirerek devam etmelisiniz ki kapitoneleriniz düzgün olsun. Tabii dilerseniz burada birinden yardım alabilirsiniz. Çünkü hem gerdirmeye çalışmak hem de zımbalamak açıkçası biraz uğraştırıcı oluyor. Ama tek başına imkansız mı? Gördüğünüz üzere tabii ki de değil. Ben genelde tek başına çalışmayı sevdiğim için aynı benim yaptığım gibi alet edevattan yardım alıp sizler de benim gibi tek başınıza kendiniz yapabilirsiniz. Fazlalık olan kumaşı aslında başlığın alt kısmına komple kaplayabiliriz. Hatta öyle daha temiz bir iş yapmış oluruz. Ama ben sırf bir önceki videoda biliyorsunuz bu kumaşı boyamıştım. Ve boyanın çıkıp çıkmadığını sizlere videoda gösterebilmek için kesip makinede yıkamıştım. Keşke başlığı kaplamadan önce aklıma gelseydi de kumaşın hepsini yıkasaydım, kesmeseydim diye üzüldüm ama olsun. Artık bir ara alt kısmını tekrar bu parçayla kaplarım.
7. aşama, hazırladığım düğmeleri sıcak silikon tabancasıyla yapıştırdım. Yine geldik bir videonun daha sonuna. Lütfen görüşlerinizi ve videoyu beğendiyseniz beğenilerinizi eksik etmeyin, olur mu? En kısa zamanda yeni videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve emek verilen şeylerin çok daha güzel ve değerli olduğunu bilin. Unutmayın, mucizeler sizin emeğiniz olmadan yaratılamaz. Mucize dolu günler dilerim. Aşk ile kalın.